arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğum günüm hediyem geldi. Kızımdan gelen hediyeyi göstermiştim. Size de bir fikir olsun açısından. Şimdi çeyiz almak isteyen, evini yenilemek isteyen, birilerine farklı hediyeler almak isteyen arkadaşlar varsa onlar için şöyle gelen hediyemi açmak istedim. Şöyle göstereyim. Paketi açmak istedim. Size de bir fikir olur en azından. Şöyle. Şimdi açıp tek tek sizlere tanıtımını göstereyim. Önce şundan başlayalım arkadaşlar. Kahve makinesi, filtre kahve makinesi. Daha evvel benim Türk kahve makinem vardı. Bu da 10-12 fincanlık. Şu şekilde anlatayım. 10-12 fincan alıyor kabımız. Bir ölçü koyuyorsunuz veyahut da filtre olaraktan hazır satılmış olan şeyler var böyle paketler halinde, ondan koyuyorsunuz. Suyunu da koyup kendi açma kapama düğmesi var. Kaynadıktan sonra zaten otomatik olarak kapatıyor. Aynı kettle vazifesi gibi de bu damlaya damlaya kahveyi süze süze akıtıyor buraya. Gayet güzel. Şimdi içini açalım bir bakalım. Çok beğendim ama arkadaşlar. Gerçekten bu eşimin hediyesiydi. Doğum günü hediyesiydi. Bakalım şimdi nasılmış. Siyah oluşunu da çok beğendim. Çünkü benim mutfağım siyah beyaz. Şu şekilde. Bu kettle gibi, su ısıtıcısı gibi koyma yeri daha farklı haznesi. Açamadık ama nasıl açılıyor? Çok da kolaymış arkadaşlar. Şöyle filtresi var. Bunun içerisine kahvemizi toz olarak da koyabiliriz. Paket halinde de koyabiliriz. Şöyle su haznesi var. Zannedersem 2 litreye yakın su alıyor. 1,5 litreye, 2 litreye yakın, evet. Şu şekilde yerleştiriyorsun. Zaten bu şeyin tabanına geliyor. Şu şekilde. Şu şekilde tam yerleşiyor. Güzel camdan, bu da çaydanlığı da şöyle altına geçirdiğimiz an şöyle göstereyim. Şurası şöyle göstereyim açıkça. Bu buraya dek geliyor zaten altta. Damlaya damlaya kahveyi filtre ederekten, adından da anlaşılacağı üzere filtre kahve makinesi. Çok istiyordum arkadaşlar. Eşimin de alacağını hiç tahmin etmemiştim ama evet, aldı. Teşekkür ediyorum ona buradan. Bu da ölçüsü. Şöyle şunları şöyle kaldıralım. Garantilerini böyle koyalım. İkincisi, tabi bunları böyle yani hepsini birden almayı akıl da edememiştir, düşünememiştir de. Sadece bunun avantajı, bir ürün almış, o ürünün yerine bunlar hediyesiymiş arkadaşlar. Nereden aldığını bilmiyorum ama yine ben öğrenir, size altta bir bilgi veririm.
Bu çok hoşuma gitti. Yani ben şunu çok ihtiyacımdı. Mikserim de bozulmuştu. Bu robotu almak istiyordum. Şöyle yapayım da daha rahat görün. Almak istiyordum. 400-460 liraydı. Yani bunun hediye olması. Gerçi ben fakirim bakmıştım. Ama hepsinin aynıdır. Şöyle kıvıraraktan açılıyor. Benim şeyim bozulmuştu, mikserim. El blenderım da öyle kırıldı. O yüzden şey kalmıştım, yani böyle elimde çırpıcılarla idare ediyordum. Şu şekilde. Doğrayıcısı da var, çırpıcısı da var. Her şekilde kullanılabilir. Şöyle kapatılıyor. Bunda çorba ezici. Yani kaçırmayın derim. Özellikle çeyiz alacak arkadaşlar. Bu kaçacak bir fırsat değil. Çünkü hiçbir zaman bir ürün alınınca iki ürün hediye verildiğini görmedim. Üstelik 460 lira bu. Araştırın, 400 liraya kadar bulabileceğiniz varsa. Bu doğrayıcıda kullanılıyor. Bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Evlerinizde vardır. Şu şekilde birinci ve ikinci devir diye çalışıyor. İstediğiniz zaman şunu şuna geçirip geçiremedim. Şunu şuna şöyle geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de mikser olarak kullanılıyor. Ben niye bunu yapamadım? Bir saniye lütfen. Evet, tık diye sesi çıkıyor. Mikser olarak bunu kullanılıyor. Bu çıkıyor aynı şekilde. Aynı şekilde çıkıp bunu takabiliyorsunuz. Şöyle gösteriyorum ki size de gerçekten kaçacak bir fırsat değil. Bu şekilde de çorbanızı, ne hazırlamak istiyorsanız her şeyinizi bununla da hazırlayabiliyorsunuz. Böyle koyalım şunları. Bu iki parçası var. Başka bir parçası var mı? Yok. Tabii karıştırma kabı var. Bazı şeyleri karıştırmak için şu şekilde karıştırma kabı. Bir meyve şeyi falan yapacağımız zaman. Şurada ise onu da göstereyim arkadaşlar. 2-3 tane şöyle dişlileri var. Rendesi, ince ince kesme aparatı. Onu da buraya koyuyoruz şöyle. Şöyle göstereyim. Şuna koyuyoruz şu şekilde. Şöyle yapalım da. Tabii bu yeni olduğu için biraz da biz de tam bilmiyoruz. Ama yaparak öğreneceğizdir. Bunu şuraya şu şekilde takacağız. 3 tane aparatı var. Kalın rende, ince rende ve şöyle dilimleyici. İstediğimiz şekilde bunu da buraya yerleştirip gayet güzel bir şekilde domates, salatalık, neyi dilimlemek istersek rahatlıkla her şeyi dilimleyebiliyoruz. Çok bir parçası da yok. Yani bir anda şöyle yapıp kapatıp mutfağın bir köşesinde de durabilir arkadaşlar. Çok böyle daha evvelki benim robotum çok eziyetliydi. Bir sürü parçası vardı. Hepsi her tarafta bir sürü dağınıklık yaratıyordu. Bu hayır, bu fazla bir şey yok. Şu kadarcık. Şöyle de alayım kutusunu. Bu kadarcık. Gerçekten çeyiz almak isteyen arkadaşlarımız varsa eğer kaçırmayın bu fırsatı. Benim çok hoşuma gitti.
Gelelim en önemlisine. Bunu çok istiyordum. O da bunu istediğimi bildiği için bu hediyeler yani bize ekstradan çıktı. Biz bunu almak istiyorduk. Kaç seferdir kendi kendime ayarlamıştım. Bunu alayım, şunu alayım diyerekten marka geziyordum. Ama arzum kısmetimizmiş. Şöyle kutusundan bir çıkaralım. Şöyle yapalım. Önce poşetimizi açalım. Arkadaşlar ben biraz rahatsız olduğum için hamur yoğurmak biraz zorlanıyordum açıkçası. Hani önceden az yapıyorduk. Şimdi bu YouTube kanalı olunca biraz fazla hamur işleri falan yapmaya başladık. O yüzden bir hamur yoğurma makinesi istiyordum açıkçası. Ama eşim sağ olsun bana sürpriz yapmış. Şu şekilde. Şöyle yapayım, göstereyim en azından. Bu şekilde. Şöyle kaldırıyoruz. Güzel geniş tası var. Ondan sonra karıştırma. Eğer ki farklı kuru bir şey karıştıracaksak onun için de tekrar aparatı var. Sonra kalın hamurlarımız için tekrar bir tane daha aparatı var. Biliyorsunuz hamur, ondan sonra kektir, ekmeklik hamur özellikle her türlü şeyinizi rahatlıkla bunda yoğurabiliyorsunuz. Tabi bunları şu anda bilmiyorum. Ben önce iyice inceleyeyim. Çünkü ilk defa daha kullanacağım ben bunu. Bu değişebiliyor tabii ki. Bunlarla istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Kaç wattmış? 1000 wattmış. 3 yılda garantili. Şurada ekmek yapımında, kek, börekte, pastada zaten şeyini vermiş. Rengi de çok hoşuma gitti arkadaşlar. Benim mutfağım siyah beyazdı ama kırmızı da çok güzel uyum sağladı. Bu gerçi pembe olmuş. Yalnız bunu artık çekmeceye falan koyarız. Fazla ortada duramaz. Evet arkadaşlar. Şurası asansörlü. Gördüğünüz gibi kaldıraraktan şu şekilde. Bunu da çevirip takabiliyoruz. Çevirip çıkarabiliyoruz. Onu da yine şöyle deneyeyim arkadaşlar. Bu da kek çırpması için. Söylemiştim. Şöyle göstereyim de. Şurada bir tane şey var. Bunun da burada yeri var. Bunu böyle yerine geçiriyorsun. Şu şekilde. Şu şekilde. Böyle kıvırıyorsun, bastırıyorsun, çıkarıyorsun. Diğerini de yapalım. Şurada şunu görüyorsunuz. Bunu böyle geçiriyoruz. Bu tarafa doğru yapıyoruz. Bunu hemen bastırınca şey yapmıyor, kapanmıyor. Bunu mutlaka böyle asansörlü sistem olduğu için bunu böyle yapacaksın. Çalıştırdığın anda da bu dönmeye başlıyor. Yalnız sanki bana yeterli ama daha geniş kapsamlı düşünen arkadaşlar varsa, kalabalık aileler, tasımız o kadar çok geniş değil. Arkadaşlar 8 kademeli, yani bir yumurta bir şey çırpacağımız zaman 1, 2, 3
En fazla çevireceğimiz zaman yumurta beyazında özellikle 7'ye 8'e kadar çevirebiliyoruz. Asansörlü sistem dedik. Yalnız şu kazanı küçük gibi görünüyordu. 2-2,5 litre anca gibi diyordum. Kağıdında 4,5 litre hamur karma şeyiymiş bu. Haznesiymiş. O bize yeter artar bile 4,5 litre ise. 1000 devir, ekonomik, elektrik tasarrufu açısından tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bu 4,5 litre de biz fırın çalıştırmayacağız ya. Evler için yeterli yani bence. Gayet de güzel. Şunları yaparken biraz alışmamız lazım işte. Alışana kadar böyle biraz yavaş yapacağız. Olan arkadaşları da şimdiden tebrik ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Benim hoşuma gitti. İnşallah sizin de hoşunuza gider. İnşallah Allah size de kısmet eder. Eşime buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bu yeni yaşımda bu hediyelerle karşılaştırdığı için beni teşekkür ediyorum ona tekrardan. Size de bir fikir olur en azından. Almak isteyen arkadaşlar olursa. Bundan yalnız 1-2 arkadaşımın var. Arzum marka. Memnunlar. İnşallah ben de memnun kalırım. Bu elektronik eşyalar biraz da şans işi arkadaşlar. Elektrik süpürgesi alırsın. Ben alırım. İyi çıkar. Sen alırsın. İyi çıkar. Bir başkası alır. Çabuk bozulur. Kullanmaya da bağlı. Elhamdülillah bugüne kadar elektrikli şeylerim hiçbir şekilde bozulmadı. Tek el kullanıldığı içindir belki. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah kısmet olur siz de alırsınız. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.